House of the Dragon 3. sezon ilk 3 bölüm yorum, inceleme her neyse o videoya hoş geldiniz. Bu arada bekledim 3 bölümünü de izlemeyi, öyle çekmek istedim. Eğer her bölüm için video, yorum vesaire isterseniz aşağıya yorumlara bırakırsınız, onlara göre karar veririz. Ben ilk 3 bölümünü, ikinci sezonu genel olarak hiçbirimiz galiba çok beğenmedik arkadaşlar. Ben de öyle ve 3. sezon şifa ya. Gerçekten müzikleriyle zaten acayip ya savaşla başladığı için ve büyük bir ölümle başladığı için zaten o eski beklediğimiz havanın olduğu bir sezon açılışıydı. Ama sadece o çok büyük savaş sahnelerini de geçtim. 3. bölümle birlikte müzikleri falan beni acayip mutlu etti. 3. sezon House of the Dragon. Umarım böyle devam eder. Daha büyük olaylar bizi bekliyor çünkü. O büyük sahneleri büyük ve aynı şaşırtıcı efektlerle izleyebiliriz eskisi gibi. Şimdi her bölümü birazcık inceleyelim. İlk 3 bölümü de konuşacağız, yorumlayacağız. Aşağıda yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Ben Ateş ve Kan kitabını okudum ama üstünden belli bir zaman geçtiği için detayları unuttuysam kusuruma bakmayın, yorumlarda beni düzeltirsiniz. Ama kitaptan farklılıklar olarak yani zaten birinci sezondan itibaren değişen çok fazla şey vardı ama 3. sezon ben 3. sezonu bayağı tutarlı buldum. Şimdi geçelim birinci bölüme. Birinci bölümde tabii ki Jace'in ölümü. Zaten ben ikinci sezondan sonra bir tık tırsıyordum. Alicent'la kola bağlandı falan, çok sinir olmuştum ve bu yüzden de ölüm bölümleri, Luke'un ölümü de beni çok böyle acayip daha iyi olabilirdi bence. Bilmiyorum. Kesinlikle seveniniz vardır, anlıyorum. Ama o sahneler de daha iyi olabilirdi vesaire diye ben ikinci sezon bunu kötü bitirdiğim için Jace'in ölümü hakkında ya çok umutsuzdum. Böyle ya acaba nasıl yapacaklar? Ne kadar üstünü hızlıca geçecekler mi? Ne olacak falan derken ikinci bölümün sonunda savaşta Jace'in ölümünü bence olabilecek en can acıtıcı şekilde vermişler. Orada tek beğenmediğim şey Rhaenyra karakteri. Zaten Rhaenyra bir queen ya ve yani kraliçe ve kraliçenin bu kadar kolay hapsediliyor olması. Sırf varisi işte onu hapset, onu orada tut, ben gideceğim, queen'imizi koru dedi diye şövalyenin bunu okey demesi falan. Ya herhangi biri fark etmeksizin. Yani bu bana çok saçma geliyor. Bu mantıkla herkes, kraliçenin yanındaki herkes diğer herkesi manipüle edip kafasına göre hareket edebilir. Yani Jace'in orada varis oluyor olması tabii ki büyük bir etken ama Jace dışında da orada Daemon da dese demek ki o yapacak, yani Rhaenyra'yı oraya kapatacak. Anladın mı? O bir tık benim sinirlerimi bozdu ama aslında buradaki bu sahnede çok güzel bir özetleme var. O da Rhaenyra kendi karakteri şunu diyor ya, ben bu güçlü ruhuma rağmen güçsüz bir kadının vücudundayım. Yani aslında buradaki galiba hep altını çizilen şey dizi boyunca bir kadın olarak orada olmak, o tahtı hak ediyor olmak, kraliçe olmak, kraliçe olmaya çalışmak, yönetici olmak. Aslında ne kadar etrafındaki ya çok edilgen bir konuma düşüyorsun. Ne olursa olsun. Yani Rhaenyra dışında orada başka bir orada bir erkek olsaydı mesela, Jace onu kapat dediğinde o kapatılacak mıydı oraya? Mesela. Bence olmazdı. Ve bunun hep altının çiziliyor olması dizide benim yani ben Game of Thrones evreni, House of the Dragon evreninden hiçbirimiz büyük ihtimalle olması gerekeni dünyada daha yani beklediğimiz, olası olmasını istediğimiz şeyi görmektense olan ama acıtıcı şeyi yüzümüze vurmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Bu yüzden de ben House of the Dragon dünyasında bunu sevdim. Bu bakış açısını sevdim açıkçası. Biraz kısa her bölümden bahsetmek istiyorum. Genel hani yorumlarım neler, nasıl gidiyor. Ve sizin yorumlarınızı çok merak ettiğim için daha çok bu videoyu çekiyorum. Çünkü ben çok beğendim ve çok beğenmeyenler de çok varmış. Ben çok beğendim. Niye bilmiyorum. Ben 3. sezonu çok beğendim. Niyesini anlatacağım. Niye bilmiyorum değil. Nedenlerim kendimce var. Jace'in ölümü işte birinci bölümde
bir şey olarak benim çok hoşuma gitti. Kitaptaki savaş benim hatırladığım daha fazla ejderhaların olduğuydu. Ve o ejderhalara rağmen zaten kazanıyorlar ama e, o kadar ejderhaya rağmen Jace'in ölmesi bana biraz saçma geliyordu. Yani bu kadar elleri güçlüyken siyahlar bir varisin böyle ölüyor olması bana garip geliyordu. Bu dizideki versiyonunda farklı yapmışlar. Reyna karakteri gelmiş. Netless karakteri normalde Reyna'nın ejderhasını sürüyordu. Ama onu değiştirmişler. Bu değişim aslında daha az bir karakter, daha az bir kadro yapmak, daha odaklanmak için yapıldı. Yoksa sonradan Netless karakteri gelecek mi? Bilmiyorum. Bilenler varsa aranızda, sızıntılardan öğrenenler, bunu yorumlara yazsın. Spoiler diyerek yazsın lütfen. Jace'in ölüm sahnesi beni harbiden çok üzdü. Yani ve o kadar kısa bir an ve böyle, ya kitabı bilmemize rağmen, Jace'in öleceğini bilmeme rağmen bir ara işte yüzdü ve çıktı falan, hiçbir şey olmadı. Kurtuluyor dedim ya. Kurtuluyor. Değiştirdiler kitabı galiba. Kurtuluyor Jason falan diye düşünürken tak diye o ok giriyor ya, Allah'ım ya dedim. Gerçekten hayat böyle bir şey. Artı olarak Vermax beni, yani abi ejderhalar bu dünyada, onların acı çekmesine katlanamıyorum. Çok üzücü ya. Kitaptaki ölüm sahnesiyle Jace'in ölüm sahnesi, dizideki ölüm sahnesi neredeyse çok benzer. Daha detaylı sadece dizide gördüğümüz ve daha Jace'in işte ruhunu, karakterini, duygusunu daha dizide görebiliyoruz. Tabii kitap tarih kitabı olduğu için. Ama kitapta bu arada denizde kayboluyor olarak gözüküyor. Ama dizide ya benim hatırladığım öyleydi. Ve dizide bunu ölüm sahnesine çevirmeleri ve cesedin gelmesi, işte ikinci bölümün Jace'in ölümünün hani bedeninin annesine verilmesiyle başlaması benim çok hoşuma gitti farklılık olarak. Zaten bence olması gerekiyordu çünkü Luke da öyle öldü. Bu sefer dediler, yani bu sefer de öyle olsaydı aynı sahnenin başka bir versiyonunu izlemiş olacaktık, aynı acının. Artık acıları yarıştırıyoruz Reyna'da. Reyna'ya artık yani daha ne yaşasın bu kadın ya. Ya ejderhalara bu kadar üzülmemin sebebi bence hepimizin, eminim hepimiz çok üzülüyoruzdur. İnsanlar bir noktada bu politikaların, bu hırsların, yani savaş dediğimiz şey bu sadece insanların arasında olmuyor. Ama o savaşı başlatan insanların politikaları, hırsları, siyasi durumları, fikirleri, stratejileri ya. Ama arada kaynayan bu ejderhaları oluyor yani. O yüzden bana yani o ejderhanın bağırışı, çığlık atışı falan, yani Jace kadar çok üzüldüm. Ağladım yani ve gene ağlayabilirim. Çünkü o çığlık sahnesi hala kulağımda. O kadar etkilendim ki orada. Arkadaşlar, yengecim ben. Bence yeterli açıklamayı yaptım niye bu kadar duygulandığımla ilgili, yengecim diyerek. Gelelim ikinci bölümde. Bu arada birinci bölüm tamamen zaten savaş ortamı olduğu için çok fazla da detaya girmeden direkt duygularımı o Jason ölüm üzerinden anlatmak istedim. Savaş sahnesi ve işte Corlys'in gemilerinin yakılıyor olması, Corlys'in gözünden açılıyor olması bir sahnenin savaş anında, aslında onun o hırsının, o savaştaki tekrar ayağa kalkışını izlemek falan güzeldi. Sevdiğim şey bu evrende yani George R. R. Martin zaten kendisi öyle bir yazar olduğu için savaşın bu kadar berbat bir şey olduğunu sürekli altını çiziyor olması ve savaşta kazananın, bir savaş çıktığında kimsenin kazanmadığını hep gösteriyor olması, özellikle zaten burada da öyle. Yani Jace ölüyor, siyahlar kazanıyor ama Jace ölüyor. Yani hiçbir zaman bir kazanan yok aslında ve bunu sürekli altını çiziyor olmaları bu evrende en sevdiğim şey. İkinci bölümün Jace'in işte bedeninin getirilmesiyle o şeye benzetmişler, gördünüz mü? Muhteşem Yüzyıl Şehzade Mustafa'nın yani çok arkadaşlar oradan copy paste yaptıklarını düşünmüyorum. İntihal var diyorlar ama yani
Bu tarihte ölen bir prens var, varis var. Nasıl getireceklerdi abi? Poşete koyup mu getireceklerdi? Yani bu çok böyle acayip bir yaratıcı bir sahne de değil bir noktada. Öyle getireceklerdi. Başka bir opsiyon zaten çok garip kaçardı büyük ihtimalle. O yüzden normal karşıladım. Bu arada benim çok hoşuma gitti o sahnede. Hiç müziğin olmaması ve gerçek hayat kesiti gibi izliyor olmamız çok hoşuma gitti. Yani bir kere Emma Darcy'nin oyunculuğu, ya tekrar söylüyorum, bütün ödüller Emma Darcy'ye gitmeli bu sezon özellikle. Yani 3. bölümde de anlatacağım. 2. bölümün sonundan da bahsedeceğim. Çünkü oyunculuğu arşa çıkıyor bence kadının. Yani o çocuk kaybını her seferinde eksilen tahtaları görüyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? O kadar gıdım gıdım deliriyor ki. O da hoşuma gitti. Jace'in ölümünde dediğim gibi işte müziğin olmuyor olması, sadece Rhaenyra'nın acısını yutkunamamasını, o ağlarken bile ağzından söz çıkamıyor ya, konuşamıyor. O öyle bir acı yaşıyor. Bu arada bu sahnelerde ben çok garip buluyorum. Bu tarz gelen yorumlar bana çok garip geliyor. İşte böyle mi üzülülür? Çok üzüldü. Bu da sen de queen olacaksın. O kadar nasıl ağlarsan. Kadının çocuğu öldü ve o sahne, o ne için neyi feda ediyorum, o sahne de benim çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten de ne için neyi feda ediyorsun abi? Ve ikilemde bırakan da bir sahne. Daemon'ın gelip boşuna mı ölsünler de boşuna mı ölmüş olsunlar? En azından kalk onlar için savaş. Ama Rhaenyra'nın da bir yerde dönüp yani ama ne içindi ki? Bunun için miydi? Hiç bence önemli de değil ya gibi. Aslında ikisi de çok haklı. Ama ben galiba kadın olduğum için bilmiyorum ama ben Rhaenyra'yı haklı buluyorum. Yani savaşın hiçbir şekilde haklı bir nedeni olamaz gibi geliyor bana. Ve tekrar söylüyorum, orada müzik olması, kimsenin konuşmaması. O aslında gerçekten bir annenin evladını kaybettiğinde söylenecek sözün kalmaması, kimse tarafından kalmaması çok doğru bir mizahsen yapmışlar. O sahne baştan sona çok iyi kurulmuş. Yani bir anda aslında savaş, hak, meşrutiyet, taht, oymuş falan, taç falan. Hepsinin aslında ne kadar önemsizleştiğini görüyoruz. O da çok hoşum. Ya bu çok iyiydi. 2. bölümün sonlarına doğru işte bu acıdan sonra Rhaenyra'nın ve hemen hadi gidiyoruz ve taht alacağız deyip Daemon'la o birlikte saraya girmeleri, hani ne olacaksa ikimize birlikte olacak diye o savaşa gitmeleri de çok hoşuma gitti. Daemon karakterinin ben bu sezon benim zaten bildiğim Daemon buydu arkadaşlar. Yani savaşçı, inanılmaz bir savaşçı. Çok iyi bir savaşçı. Çok kötü bir yönetici olurmuş. Ama çok iyi bir sanatçı diyecektim ya, savaşçı. Ne yapacağı belli olmayan. Bir öyle bir böyle. Ama aynı zamanda aslında hanedana çok bağlı. Ve yapabileceklerinin o savaşı kazanabilmek için bir sonu yok. Ama Rhaenyra'ya Otto'yu öldürüyor olması da benim yani Daemon'ı gözümde inanılmaz daha iyi bir yere koydu. Çünkü Otto'yu kendi öldürmek istiyor. Ama orada Rhaenyra'nın o aslında insanların gözünde Rhaenyra'yı queen yapabilmesi için orada Otto'yu Rhaenyra'nın öldürmesi gerekiyor ya. Ve bunu çok iyi biliyor. Ve Rhaenyra'ya sen öldürmelisin diyor. Orada da çok işte Daemon'a gene yükseldim. Canım psikopatım ya. Bu arada dizide burada normalde kitapta şöyle bir şey oluyor. Söylentiler şu şekilde oluyor. Tarih kitabı olduğu için tekrar altını çiziyorum. Bilmeyenler için belki. Şöyle anlatılıyor. Rhaenyra tahta çıktığında kanlar akıyordu. Taht onu reddetmişti diye dedikodular ortaya çıkarıyorlar. Ama dizi aslında Otto'yu öldürdükten sonra onun kanlarına basıp tahta çıkıyor ve orada aslında kan Rhaenyra'nın kanı değil. Bu bütün savaşı başlatan aslında kişinin kanı. Benim çok hoşuma gitti. Böyle bir değişime gitmeleri de benim
benim çok hoşuma gitti. Çünkü zaten tarih kitabı, George R. R. Martin de tarih kitabını anlatırken başkalarının gene ağzından anlatıyor ve başkalarını da aslında bir noktada kritize ediyor kitabında. Çünkü o başkaları hep biraz daha kadın queen olur mu? Kadın kraliçe olur mu? Hep ona eleştirel yerlerden tarihi anlatıyor, aktarıyor. Biraz daha bu yerden anlatıyor. Ama dizi çok daha gerçekten female bir yerden anlatıyor. Ve benim bu değişiklik hoşuma gidiyor. Ya genel anlamda bu tip değişiklikler hoşuma gidiyor bu dizide. Başından itibaren o aslında Alicent ve işte Rhaenyra'yı arkadaş yapmalarının sebebi de bu tip bakış açısı değişikliklerinden. Çünkü zaten dizi George R. R. Martin ilk başta demişti ya, biz aslında kitapta tarihi izliyoruz ama dizide gerçeği göreceğiz falan. Tabii şimdi değişti, George R. R. Martin'in fikirleri şey diyor, işte bu benim dizim, bu benim kitabım değil artık falan demiş ama ben 3. sezonu bayağı sevdim. O yüzden bilmiyorum, George R. R. Martin acaba neyi beğenmedi? O yüzden hep tedirgin izliyorum. 3 bölümünü çok beğendim ama artık şöyle düşünüyorum. George R. R. Martin beğenmediyse herhalde bir noktada bir şey olacak ve ben nefret edeceğim. Yani herhalde öyle bir şey olacak diye tedirginlikle izliyorum ama ben herhalde o tedirginlik yüzünden bu 3 bölüme daha böyle bir şeyle girdim. Tedirgince işte girdim. Bakıyorum, izliyorum falan ama hiç öyle değil falan. Bayağı sevdim. Bilmiyorum, bakalım, göreceğiz. İlk 2 bölüm savaş ve tahta ele geçiriş bölümleri olduğu için daha aksiyon ve sürekli olaylar üzerine kuruluydu. Üçüncü bölümde ilk başta söylemek istediğim bir şey var. Daha yeni izledim üçüncü bölümü. O yüzden çok taze bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Müziklerine bayıldım. Yani o sarayın kendi içerisindeki entrika ve aslında asıl kaosun, asıl savaşın o sarayın kendi içerisinde olduğunu gösterecek gerilim müzikleri, Rhaenyra'nın şeyde gezerken altta gelen o müzikler, o gerilim, çok hoşuma gitti. Herkes bir şey koparmaya çalışıyor kadından ki zaten Queen, zaten o yapması gerekiyor. Ama Rhaenyra'nın işte o mala dönüşü çok kötü bir... Bu arada Rhaenyra yani iyi bir yönetici değil ama zaten kitaplarda George R. R. Martin de yazar olarak da en çok sürekli değindiği bu evrende şey, iyi yönetici ile kötü yönetici ne demek? Yani aslında sürekli şunu söylüyor. İyi bir savaşçı, iyi bir yönetici demek mi? Değil. Bazıları çok savaşçıydı. Ama çok zalim olanlar vardı. Hiçbir şey yapmayan Viserys mesela dünya barışı, sadece işte seremoniler, eğlenceler, etkinler, oh yiyeyim içeyim. İyi bir kral mıydı? Değildi. Çünkü aslında bütün sorunları görmezden geldi. Bu zıtlığı en iyi gösteren 1. sezondan beri Viserys ve Daemon arasındaki fark da. Birisi inanılmaz bir savaşçı, birisi yani sürekli barış isteyen ve sakinlik ve düzeni devam ettirmek isteyen bir kral. Ama ikisi de aslında iyi bir yönetici değil. Çünkü Viserys güvenli sularda kalan ve bunu sürdürülebilir olmadığını görmesine rağmen düzeni bozmamak için, huzuru kaçırmamak için görmezden gelen bir karakterdi, bir kraldı. Ve 3. bölümde aslında Rhaenyra'nın kendisine idol olarak seçtiği kişinin babasının ne kadar yanlış bir insan olduğunu bilmesine rağmen, bence içten içe bilmesine rağmen babasının öyle bir şey olmadığını kendisine inandırmaya çalışıyor. Ama buna inanamıyor da, bu yüzden bu kadar boşluğa düşüyor ve ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü babasının yaptığı gibi bir şey yapamaz böyle bir durumda. Yani House of the Dragon'da ben genel anlamda şunu seviyorum. Tahta çıkana kadar çok zor ama tahta çıktıktan sonrası da çok zor. Tahta alana kadar büyük bir savaş var. Tahta aldıktan sonra da çok daha büyük bir savaş var. Çünkü bir düzeni yıkıp tekrar yapmak ejderhayla yer fethetmekten çok daha zor. Ve aslında Rhaenyra karakterinin kadın olmasından ötürü bence etrafındaki herkes ona o boşluğundan, o işte hem çocuk acısı yaşamış hem işte 2 tane çocuğunu kaybetmiş, tahta elinden alınmış, zar zor tahta çıkıyor ve aslında etrafındaki erkekler her şeyi ondan iyi bildiğini düşünüyor ve onun yanında olarak ona sırf kadın olduğu için, bir kadının yanında oldukları için ona çok büyük bir lütuf bahşediyorlarmış gibi. Bunu en çok da Corlys'te görüyoruz aslında. Corlys'te de Daemon'da da var bu.
İkisi de Rhaenyra olduğu için, aslında onun gücüne güvendikleri için, aklına güvendikleri için yanında değiller. Yeşilleri sevmedikleri için bence Rhaenyra'nın yanındalar. Ve onun o, bak sen kadınsın, kadın olmana rağmen biz senin yanındaydık, ben senin için her şeyi verdim gibi bir enerji aldım ben Corlys'le sahnesinde. Çünkü Corlys'in istediği şey çok büyük bir şey. Bastardlarını Valerion yapmak istiyor ve yani sen onları meşru kıl diyor. Ya daha Rhaenyra kendisi meşru queen değil. Bunu sen mesela, bu nasıl bir akıl? Bu gerçekten, bunu daha kendisine meşrulaştıramamış bir queen'den sen bunu istiyorsun. Şimdi çünkü ben gerçekten bunun gene o erillerin dünyasındaki bir kadının queen dahi olsa ona, çünkü onun yanında olarak aslında ona çok büyük bir şey yapıyorlar. Yani hani sen de bizi gör. Ama bunu kim olsa yaparlar büyük ihtimalle. Ama bir kadın olunca yüzüne karşı Jaehaerys, yani ölen oğlun da piçti diyor mesela. What are you doing? Abi al kes o an ya. Al kes, kafasını al götür ya. Yani yapmasını istemiyorum tabii ki Rhaenyra'nın öyle bir şey. Ama yani o an onu bile yapabilirsin aslında. Çünkü sen kraliçeyle nasıl konuşuyorsun öyle ya? Pardon. Ama işte bunun sebebi Rhaenyra karakterinin de karakter olarak o an zaten iyice, yani Jace Mace'i de gördü sarayda. Gıdım gidiyor, yani gidiyor. Keşke biraz daha hırslı bir karakter olsaydı Rhaenyra. Hırsı onu belki biraz daha bu kadar kayıptan sonra ayağa hırsı kaldırabilirdi onu ve daha belki de öfkeye sığınmıyor aslında Rhaenyra karakteri. Bu kadar acı yaşadığında öfkeye sığınmaktansa üzülmeye sığınıyor. O tahta oturduğu sahnede de ağlayarak o aslında tam oturamaması falan, bence çok iyi sahneler bu arada. Çünkü o tahta kimse zaten rahatça oturamadı. Çünkü taht dediğin şey, hani yönetmek ne demek? O kadar insanın başında olmak ve herkesin kaderini belirleyecek kişi olmak ne demek? Bu güç ne kadar doğru? Yani sürekli bir kişinin zaten o güce sahip olmasının doğası gereği aykırı bir şey olmasının altını çiziyor George R. R. Martin. Bu yüzden de demir tahtı o kadar rahat oturamamıştı. Aegon rahat oturuyordu. Aegon böyle oturuyordu. Ama yani o da onun zaten, yani zaten neler yaptı. Finalde göreceğiz şimdi de. Şimdi dalga geçiyoruz, neyse. Şimdi Daemon'un da savaş, hadi gidelim savaşalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Hala kim olduğunu bilmiyorsun Rhaenyra dediği yerde. Orada haklı Daemon'cığım. Ama yani savaşmak konusunda da bir dur abi. Kadın haklı yani. Halk aç. Elindeki insan 30 kişi açsa sen, ben 50 kişiyi daha alacağım der misin ya? Yani açlar abi. Tahta çıkmadan önce regle olması olan sahne. Gene kadın bedeninin, bir kadının kraliçe olması ve kadın bedeninin politika üzerindeki etkisini gösteren bir sahne. Bu sahne yani güzel bir ekleme olmuş mu? Bazıları şunu söylüyor. Bu kadın Alicent onu istedi diye doğumu yeni yapmışken kanlar içinde çocuğunu götüren bir kadın. Sırf yani bir kadın tahta çıktığında kadınsal problemler yaşıyor göstermek için o kadar ağrı çekiyor olmasını göstermeniz saçma. Aslında bu kadın daha güçlü falan. Ben buna inanmıyorum. Çünkü bu kadın Rhaenyra o zamanki Rhaenyra değil. O zamanki üvey annesine ben diss atacağım diye. Anladım ya, bak o Rhaenyra değil. Çünkü Rhaenyra önceden kendi konfor alanında yaşayan, en fazla Alicent tarafından, hani anladın mı, o da arkadaşım da babamla evlendi. Evet gene büyük bir travma ama e, bu Rhaenyra o Rhaenyra değil. Bu Rhaenyra gerçekten savaşın ağırlığını görmüş, ihaneti görmüş ve 2 tane evladını kaybetmiş. Bir tanesini de doğumda kaybetmiş. Babası ölmüş. Kendi doğup büyüdüğü saraydan atılmış. Tahtı gasp edilmiş bir kadın. Bu kadının bu kadar şeyin üstüne tahta çıkacakken bir de regle oluyor olması, o an karnının ağrıyor olması, terler döküyor olması, aslında işte gerçekten
Hani diyoruz ya kadın yapamaz değil. Kadının üzerindeki o baskı aslında bütün her şeyin baskısını bir anda tek bir sahnede göstermeye çalışmaları benim hoşuma gitti. Da Daegon'un işte gelmesi falan, değiştirmesi, bunlar çok önceden sızıntılar yüzünden bildiğimiz şeylerdi. İşte prensi değiştirecekler, tavırlar ona farklı birini verecekler falan filan. Bunlar sızdırılmış şeylerdi. Küçük bir parantez açmak istiyorum. Ben House of the Dragon'ın prodüksiyon ekibi, yani Warner Bros'un, HBO'nun bu sızıntılar konusundaki tutumunu garip buluyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Bu tip büyük şirketlerde sızıntılar olur. Bu kaçınılmaz. Marvel'da da bu oluyordu ama Marvel'ın yaptığı bir strateji var. O da aslında bir noktada kafa karıştırıcı olmakla birlikte sızıntıların gerçekliğini sorgulatır hale getiriyor. Şöyle daha fazla sızıntı ya da daha fazla fake haber yayınlayıp onu konuşturtuyorlar. Ve bu şekilde aslında o kaos ortamında hem daha çok konuşulmayı, reklamını yapıyorlar kendi projelerinin. Hem de aynı zamanda belki de gerçek olan o sızıntı aralarında kayboluyor. Ama House of the Dragon'da bunu yapmıyorlar ve niye olduğunu anlamadım. Yani bu bir strateji mi? Bilerek mi yapmıyorlar bu sızıntıları? Bilerek izin veriyorlar demek ki. Çünkü bu kadar büyük bir şirketin bu sızıntıları bir şekilde ya yok edemezsen bile Marvel gibi en azından o kaos ortamını yaratıp sızıntının hangisinin gerçek, hangisinin yalan bir teori olduğunu anlaşılamaz hale getirip aslında gene saklı tutabilirler bölümde. Ama bunu yapmıyorlar. Yani bu fikir benim aklıma gelmiş olamaz bir tek, anlatabiliyor muyum? Orada 1000 tane çalışan yetkili insan var. Bu herkesin aklına gelmiştir ama niye yapmıyorlar, niye bunu tercih etmiyorlar gerçekten bilmiyorum. Bence saçma. Çünkü gerçekten sızıntılar çok kritik yerlerde ve yani izleyiciyi belki de hiç beklemediği bir yerlerden sızıntılar çıkıyor. Bölümü izleme keyfini mesela merak ediyorum. O sızıntılar olmadan izleseydik nasıl olurdu? Genel olarak 3. sezonun bu 3 bölümüne de baktığımda bence çok güzel gidiyor. Hem prodüksiyon, müzikler çok güzel gidiyor. Emma Darcy ve diğer bütün oyuncular bence çok güzel oynuyorlar. Özellikle Emma Darcy, ben bittim yani. Bence ya hep diyorum bütün ödüller ona gitmeli. Ama beğenmediğiniz şeyler, senaryolar, onlar bunlar hepimizin olabilir ki 2. sezon benim hiç beğenmediğim bir sezonda. Özellikle kan ve peynir olayı en büyük yaramdır. En heyecanla beklediğim bölüm çok sıkıcı geçmişti. Hani beni çok üzmüştü. Ama bunun sebebi işte kitaptaki gibi olup olmamasından çok aynı etkileyicilikte izlememiş olmamızdı. O vahşeti iliklerime kadar hissedememiş olmak beni sinirlendirmişti yani. Çünkü çok basit mi bir şey anlatıyorsun gibi sinirlenmiştim. Tekrar burada da bahsettim. Neyse, ama 3. sezon bence böyle gitmiyor. Gerçekten de ağırlığını, sahnelerin ağırlığını, önemini ve vuruculuğunu iyi gösteriyorlar. Yani House of the Dragon şu ana kadar iyi gidiyor ama işte George R. R. Martin'in söylediklerinden sonra biraz tedirginim. Hala da yani gerçekten bekliyorum ki hangi bölüm acaba batırdılar. Umarım olmamıştır. Genel olarak bu dünyadaki savaşa bakış açısı, savaşın kimsenin kazanmadığı ile ilgili olması da benim çok hoşuma giden bir tema. O temanın üzerinde duruyor, onu daha da parlatıyor olmalarını daha fazla isterim. Umarım ileriki bölümlerde bunu da göreceğiz. Benim yorumlarım bu şekilde. İkide bir kamera sıcaktan açılıp kapandı, açılıp kapandı. Moralim bozuldu sonlara doğru. Tamamen kameraya sinirlendim arkadaşlar. Ama bu şekilde ilk 3 bölüm hakkındaki yorumlarım, düşüncelerim. Sizin de yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Aşağıda konuşuyoruz yorumlarda. Instagram'da, TikTok'ta bana attığınız mesajlarda konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Instagram'da, kanalda konuşuyoruz. Oralarda da beni takip edip beğenirseniz güzel olur. Evet, bu kadardı bu video. Bir sonraki videoda eğer 4. bölüm isterseniz, 4, 5, 6 böyle teker teker bölümler mi isterseniz? Çünkü ben daha çok toplayıp öyle gitmek istiyorum. İlk 3 bölüm, sonraki 3 bölüm, sonraki 2 bölüm gibi tarzı. Çünkü 8 bölüm olacak. Bölümleri toplayarak gitmeyi seviyorum. Her bölüm bir video yapmaktansa bu şekilde yapmak benim için daha mantıklı geliyor bu kanal için. Ama siz nasıl isterseniz o şekilde yorumlarda da yazarsanız size göre de yorumlarınız yani çok önemli. Onlara da bakıyorum. Onlara göre de hareket ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Eğer bu videoyu sevdiyseniz beğenip, like atıp, beğeni atıp işte yorum atmayı unutmayın lütfen. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.